üzerinde görmüş olduğunuz tığ işi motifi çalışacağız bugün sizlerle. Evet, koton ipliklerle çalışabilirsiniz. Kışlık projeler yapacaksanız daha kalın yünlü ipliklerle de çalışabilirsiniz. Şimdi tığ olarak ise bunu yaparken 3 milimlik bir tığ kullanacağız. Şöyle sihirli halkamı yaptım. Bakın. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başladım. Şimdi bu 3 zincirin dışında 11 tane içerisine ikili trabzan yapacağız. Zincirle birlikte 12 olacak. 1, 2, şurada başlamış olduğumuz 3 zincir çekmiştik ya. Üçüncüsüne giriyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Şimdi özellikle yeni başlayan arkadaşlarım, bu sihirli halkayı eğer sağlamlamazsanız bu açılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Daha ince bir tığ aldım. Bakın. Mutlaka bunu şöyle göstereceğim şekilde bir sağlamlayalım. Şöyle bir şu şekilde mutlaka tutturalım. Evet, şimdi bu noktada bir zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz ipimi kaldırıyorum. İp aldım. Şurada 3 zincir çekmiştik ya. Bu 3 zincirin içinden şöyle belinden giriyorum. 1, tekrar 2, tekrar aynı yere 3. Şöyle şu şekilde bakın aldım. Şimdi hemen ip aldım. Arkaya bir sonraki sık iğnenin tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar ip aldım. Hemen şu önümdeki ikili trabzanın içerisine bakın şöyle giriyorum. Yine 1, aynı yere girdim. 2, üçlü bir fıstık yapıyoruz. Şöyle. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Burada ilk köşemizi oluşturacağız. Tekrar ip aldım. Hemen bir öndeki trabzanın beline tekrar giriyorum. Yine bir buraya üçlü fıstık yapıyoruz. Şurası bizim köşemiz olacak. Şimdi hemen arkasında bakın. Buraya atlamayacağız. Arkasındaki sık iğneye 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Bu 3 taneden sonra şöyle bir sonraya bakın hemen. Şuraya tekrar üçlü bir fıstık yapacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz. İkinci köşemizi oluşturacağız. Ve hemen yanındakine giriyorum. Tekrar bir üçlü fıstık yaparak ikinci köşemizi de oluşturuyoruz. Şurası 1, şurası 2. Şimdi hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi
Yine bir sonrasına geliyorum. Buraya da üçlü bir fıstık yapıyorum. Hep beline giriyorum bakın. Şöyle. 3 zincir, üçüncü köşemizi yapıyoruz şimdi. Hemen bir yanına geçiyorum. 1 2 ve 3. Şöyle kapattım. Şimdi hemen arka noktaya geliyorum. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya. Evet, bunu yaptıktan sonra bakın bir tane ikili trabzanımız kaldı. Buraya da son köşeyi yapacağız. Bakın 1 2 3, burası da 4 olacak. Şöyle geliyorum. 1 2 3 kapattık. Şimdi burada normalde 3 zincirimizin olması gerekiyor değil mi? Şuralar çünkü köşeler. Fakat o şekilde kapatmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İp aldım. Bak şunun tam tepesine geliyorum. Şöyle yarım trabzan yaparak dördüncü köşemi de oluşturuyorum. Kaç tane fıstık yaptık bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Bakın her bir köşenin arasında bir fıstık bu tarafta, bir fıstık bu tarafta. Arada 3 tane ikili trabzanımız var. Şöyle hani şu an şöyle genel baktığımız zaman yaptığımız işlemin ne olduğunu daha iyi anladık bence. Bu şekilde bu sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi köşeden başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Bir tane de buraya yapalım. Bir tane de hemen bir sonrasına yapıyorum. Yani toplamda köşeden itibaren baktığınız zaman 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ip aldım. Şuradaki 3 tane ikili trabzan vardı ya, bunun tam ortasına bakın, şuraya yine bir fıstık yapacağız. 1 dörtlü yapacağız bu sefer. Hep üçlü yapıyorduk ya. 2 3 4. Sadece burada dörtlü yapacağız. Diğerleri hep üçlü olacak. Şimdi bir fıstığımızı yaptık. Şimdi 4 tane daha trabzan yapacağız. Bu birinci. 2. 2 tane de köşeye. 3 ve 4. Dönüş 3 zincir. Tekrar köşeye 2 tane yapıyoruz. 1 2. Bir tane buraya 3. Bir tane de hemen şöyle geçerken dördüncüyü yapıyoruz. Şimdi şurada 3 tane var. Bu 3 tanenin tam ortasına giriyoruz. Dörtlü bir fıstık. 1 2 3 4. Şöyle kapattık. Geldim buraya bir tane ikili trabzan. Bir tane de buraya 2. 2 tane de köşeye. 3 4. 1 2 3 4. 3 zincir çekiyoruz. 2 taneyi bu tarafa köşeye yapıyorum. Bir buraya 3. Bir de geçerken 4. Şimdi yine burada bakın 3 tane var. Dolayısıyla tam ortaya giriyoruz. 1 2 3 4. Bir 2 3 4. 1 2 3 zincir çektim.
Döndüm. 1 2 3 ve 4. Şimdi son olarak buradaki ortaya giriyoruz. 1 2 3 ve dörtlü bir fıstık yaptık. Şimdi arka taraftayız. Şöyle 1 2 3 ve 4. Bu sıramızı da bitirmiş olduk. Yine bir zincir çekiyorum. İp aldım. Şurada 3 zincir, üçüncüye giriyorum. Şöyle bir köşe kapatma yapıyorum. Evet. Dediğim gibi sadece buradaki 4 tane fıstığımız dörtlü. Diğerleri ve kenarlardakiler hep üçlü olacak. Bunlar biraz daha belirgin olacak. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Toplam 2 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi ip alıyorum. Şu birinciyi arkadaşlarım. Bakın şuraya geliyorum. 1 2 3. Evet. Birinci köşedeki fıstığımı yapmış oldum. Şimdi hemen şu arkadan ikili trabzanları yapmaya başlıyorum. Ta ki buraya kadar. Evet, şimdi 7 tane yaptıktan sonra bakın 7. burada bitiyor. Şurada değil yani. Hemen şuraya tekrar geliyorum. 1 2 3. Bir fıstık daha yaptım. Hemen fıstıktan sonra 2 tane ikili trabzan. Köşeye 3 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 3 zincirin içerisine. Şimdi hemen başlarken tekrar buraya fıstığımızı yapacağız. 1 2 ve 3. Şöyle kapatacağız. Bak köşe böyle. Tekrar şimdi 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 şuraya geliyoruz. Tekrar fıstığımızı yapıyoruz. Dediğim gibi bunlar hep üçlü. Arkasına 2 tane ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzandan sonra şuradaki ilk trabzana fıstığı yapıyoruz. Böyle. Evet, şimdi arkadan başlayarak 7 tane ikili trabzanımızı yapalım. Köşeyi aynı şekilde dönüp şu son kısımda görüşelim. Bu şekilde yapacağız. Evet. Sona kadar geldim. Şimdi burayı da yine aynı size gösterdiğim gibi yaptım. Sondayız. Bakın şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 8 tane yapmışım. Hemen şuradan fark ettim. Şöyle bir geride bitecek çünkü. Üstüne aldım. Şuraya geldim. Bakın 1, 2 ve 3. Kapattım. Hemen buraya 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ardından köşe bir zincir çekiyorum. Şu üçüncü zincire girip şöyle bir köşe oluşturuyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. 3 zincir çektim. Buraya bir trabzan. Toplam 2 tane yapmış oldum. Şimdi şöyle bakın. Geldim. 1 2 3. Birinci fıstığımızı köşede yapmış olduk. Şimdi
Burada 11 tane ikili trabzanımız olacak. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 11 tane yapmışım. Şimdi hemen yine burada aynı mantıkla ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın 3 tane şöyle, yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum köşeye. 3 zincir burada artırıyoruz tabii köşelerde. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve ne yapıyorum? Hemen birinciden yine fıstığımı yapıyorum. Böyle. Evet. Tekrar buradan başlayarak 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burası alt sıranın aynısı. Bu şekilde yapalım. Sonda görüşelim. 11 tane ikili trabzan da buraya yaptım ve sona geldim. Şimdi sonda yine şu fıstığımızı bir yapalım. Evet, bir zincir çekiyorum. Şöyle köşeye oluşturuyorum. 1 2 3. Şimdi şuraya bir ikili trabzan. Şimdi bu mantıkla istediğiniz kadar motifinizi büyütebilirsiniz. Ben 2 sıra fıstık yaptıktan sonra bir sırada ikili trabzan yaptım ve bıraktım. Bu ölçü 11,5'a 11,5 santim olmuş. Fakat biraz daha büyütmek isterseniz bakın onu da gösterdim. Bu da çok güzel oldu. Bir sıra daha fıstıklı bölümü yaparsınız. En sonunda ikili trabzanlar yaparsınız. Bu da 14 santime 14 santim oldu. Bunun büyüklüğü de bu şekilde. Nasıl arzu ederseniz o şekilde istediğiniz kadar bu motifi büyütebilirsiniz. Aynı mantıkla. Şimdi burada ben artık fıstık bölümünü bitirdim. Ama siz yine fıstıkla devam edecekseniz şurada hemen başlayacaksınız. Aynı şekilde fıstıkları yapmaya devam edeceksiniz. 3 sırayı aynı yaparsınız burada. Fakat artık ben 2 sıradan sonra bir sırada ikili trabzanlar yapıp bıraktım. Şimdi şöyle 2 tane bu sırada her birinin tepesine girerek ikili trabzanlar yaptım. Sayısını da saymadım. Beraber de sayabiliriz. Evet arkadaşlarım, bakın buradan da buraya kadar geldim. Şimdi burada kaç tane yaptık? Bir ölçü olsun, sayalım. Şu köşeden şuradan şu şekilde sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Toplam burada şuradan itibaren baktığımız zaman 21 burada. 21 bu tarafta. Buna göre bu son sırayı da sayılarını ayarlarsınız. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 tane köşe boşluğuna, gerisi tek tek trabzanın tepelerine batarak bu son sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde yapacağız. Farklı bir şey yok. Kapanışta, yani son kısımda görüşelim. Kamera arkasında sona kadar geldim. Şimdi şu bitiş kısmını beraber yapalım. Yine içine 1 2. Bu şimdi benim 21. Trabzanım. Bakın şuradan buraya kadar 21 tane var. Şimdi bitişte artık bitiriyorum ben burada. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurada evet, başladığım noktaya giriyorum. Bir tane de zincir çektim ve burada ipimi koparıyorum.
Çok hoş, çok güzel bir motif oluştu. Hemen bir ölçüsüne de bakacağım. Evet arkadaşlarım, hafiften bir el ütüsü yapılsa, buhar verilip el ütüsü yapılsa 12 santim. Gayet güzel. Evet. Eni boyu 12 santim olmuş. Bu motifimizin. Şu diğer motifimize bakacak olursak bunun eni boyu, bakın görüyor musunuz? Hemen hemen 14 santim. Sadece bir sıra burada fazla. Şu fıstıklı sırayı 3 yaptım. Bu şekilde. Biraz daha büyük olsun isterseniz de bir sıra daha dediğim gibi artırabilirsiniz. Evet. Videomuz burada bitti. Evet arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.